15 asırdır ayakta kalan, tarihin benzerini görmediği mabet. Fransa'dan Tunus'a uzanan 17 farklı taş türüyle inşa edilen o sırlı yapı. Mabedin altındaki mezarlarda hangi sır saklı? İçinde bulunan gizemli resimler ne anlama geliyor? Savaşların yıkamadığı, zamanın silemediği, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği o eşsiz miras Kariye Camii. İstanbul'un surlarına yaslanmış, zamanında kalabalığın dışında kalmış bu yapı, asırlardır önünden geçenlerin çoğu zaman fark etmediği ama içine giren herkesin durup bir an düşündüğü bir mekandır. Burada taşlar sadece taş değildir. Zamanla aşınmış duvarlar, değişen devirleri, farklı inançları ve uzun bir geçmişi taşır. Kimi dönemlerde kilise olarak kapıları açılmış, kimi dönemlerde cami olarak secdelere şahit olmuş, kimi zaman susmuş, kimi zaman da ezanla yankılanmıştır. İşte Kariye Camii, İstanbul'un karmaşası içinde hala ayakta durarak geçmişle bugünü aynı çatı altında buluşturan eşsiz yapılardan biridir. Edirne Kapı'nın Haliç'e bakan yamacında bulunan mabet, Bizans döneminin önemli manastırlarından Kora'nın Hazreti İsa Aleyhisselam'a adanmış kilisesidir. Antik Yunanca'da kırsal alan, taşra veya kent dışı anlamına gelen Kora, manastırın ilk inşa edildiği dönemde İmparator 1. Konstantinos'un yaptırdığı surların dışında olmasından bu ismi almıştır. Ancak ismin bir de manevi boyutu vardır. Kora, teolojik olarak sığmayanı sığdıran veya kapsayan demektir. Bu ifadeyle evrenlere sığmayan Yüce Allah'ın gönüllere sığması kastedilir. Yani kelime anlamı taşra demektir ama kelime manası sınırsız olanın mekanı manasına gelir. Ancak Allahu Teala mekandan münezzehtir. Mekanı yaratan O'dur. Osmanlı'nın bu yapıyı camiye dönüştürürken gösterdiği hassasiyet, tevhid anlayışının taşla ve mekanla kurduğu derin ilişkiden dolayıdır. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra şehir imar edilirken mevcut yapıların isimlerinin tamamen silinmesi yerine onları İslami kültür dairesi içinde yeniden anlamlandırarak yaşatılması tercih edilmiştir. Kora isminin Kariye'ye dönüşmesi, bu kültürel sürekliliğin en zarif örneklerinden biridir. Osmanlı Devleti, yapıya köy, taşra anlamındaki Kariye olarak adlandırarak hem orijinal ismin tarihsel bağlamını korumuş, hem de yapının, Edirne Kapı'nın o dönemdeki sakin Surdibi atmosferine uygun bir isim vermiştir. Bu, Osmanlı'da fethin yıkıcı değil, kapsayıcı ve dönüştürücü olmasını da bize gösterir. Kora Manastırı. Manastırın adı ilk kez 742 yılında imparatora isyan eden bir valinin ve ailesinin buraya kapatılmasıyla anılır. 8. yüzyılda İstanbul Patriği 1. Germanos'un buraya gömülmesi, yapının erken dönemde ruhani bir merkez olduğunu gösterir. Haliç'e bakan bu inziva yeri, yüzyıllar boyunca sürgünlerin ve manevi arayışta olanların sığınağı olmuştur. Kariye Camii'nin mimari iskeleti, 11 ve 12. yüzyıllarda Komnenos Hanedanı döneminde şekillenmiştir. İsakios Komnenos'un yaptırdığı onarımlar, yapının ana mekanını belirlemiş ve kendisi bir mozaikte Hz. Meryem'in ayakları dibinde tasvir edilmiştir. 1204'teki 4. Haçlı Seferi sırasında yapı yağmalanmış ve uzun süre harabe halde kalmıştır. 1316-1321 yıllarında yeniden onarılan manastır, eklenen bölümler ve mozaikleriyle bir sanat ve ilim merkezi haline dönüşmüştür. Kariye'nin jeolojik hazinesi. Restorasyon süresince yapılan analizler, bu yapının içinde tam 17 farklı taş türünün bir arada yaşadığını kanıtlıyor. Kariye Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda antik dünyanın dört bir yanından toplanmış nadide taşların sergilendiği bir jeoloji müzesidir. Zamanın donduğu yer, fosiller ve çakıllar. Hikaye hemen yanı başımızdan.
Gebze'nin Kutluca köyünden gelen taşlarla başlar. İlk bakışta sıradan bir kireç taşı gibi dursa da yüzeyindeki beyazımsı halkalara dikkatle baktığınızda aslında milyonlarca yıl önce yaşamış deniz canlılarını görürsünüz. Duvarlar taşlaşmış bir okyanus tabanı gibidir. Sağlamlığıyla yapının yükünü omuzlar. Anadolu'nun renkleri duvarlarda yükselen panolarda Anadolu coğrafyasının cömertliği sergilenir. Afyon İncehisar'dan getirilen ve Roma saraylarının vazgeçilmezi olan mor damarlı beyaz mermerler asaleti temsil eder. Ege'ye indiğimizde ise Milas ve Bodrum çevresinden gelen kırmızı beyaz damarlı mermerler devreye girer. Bu taşlar rastgele yerleştirilmemiştir. Ustalar blokları ortadan ikiye kesip bir kitap gibi yan yana açarak simetrik desenler oluşturmuştur. Halının altındaki gizli hazine, zemin döşemeleri, cami olarak ibadete açılmasıyla birlikte halıyla kaplanan zemin aslında yapının en görkemli bölümlerinden biridir. Restorasyon süresinde incelendiği zemin döşemeleri şu detayları barındırır. Ompalion, Bizans imparatorlarının taç giyme törenlerinin yapıldığı dairesel taşlarla bezeli özel bölüm. Porfir taşı, zeminin merkezinde sadece imparatorlara özgü sayılan Mısır kökenli erguvan renkli porfir taşı bulunur. Bu taş, Doğu Roma'da asaletin ve gücün sembolüdür. Mezar odaları, kripta, ana ibadet alanı altında kime ait olduğu tam bilinmeyen kemik kalıntılarının bulunduğu mezar odaları mevcuttur. Osmanlı dönemi ve camiye dönüşüm. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra yapı yaklaşık 58 yıl boyunca kilise veya boş bir mekan olarak kalmıştı. II. Bayezid döneminin etkili sadrazamlarından Atik Ali Paşa 1511 yılında bu yapıyı camiye çevirerek kendi vakfına bağlamıştır. Bu tarihten sonra yapı resmi kayıtlarda kenise yani kilise camii veya halk arasında Kariye Camii olarak anılmaya başlanmıştır. Atik Ali Paşa yapıyı Çemberlitaş'taki medresesi ve diğer hayır eserleriyle birlikte büyük bir vakıf kompleksinin parçası haline getirmiş, bakım ve onarımı için gelirler tahsis etmiştir. Camiye dönüşüm sürecinde yapıya İslami kimlik kazandıran minare, mihrap ve minber gibi unsurlar eklenmiştir. Kariye Camii'nin en dikkat çekici özelliği Osmanlı'nın Hristiyan tasvirlerine olan yaklaşımıdır. İslam inancında resim, heykel gibi suretlerin bulunduğu yerde namaz kılmanın mekruh olması nedeniyle cami içindeki mozaik ve fresklerin üzeri ince bir sıva tabakası, badana veya ahşap kapaklarla örtülmesi bu eserleri yüzyıllar boyunca güneş ışığından, nemden, isten ve dış etkenlerden koruyan doğal bir kalkan görevi görmüştür. Fetih yalnızca şehirlerin değil, kalplerin de kazanılmasıdır. Bir belde ele geçirildiğinde taşlar değil, adalet konuşur. Mabetler yakılıp yıkılmaz. Emanet bilinciyle korunur. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da uyguladığı fetih ahlakı güçle değil hukukla, intikamla değil merhametle şekillenmiştir. Kariye Camii'nin ayakta kalışı ve dönüştürülüşü bu anlayışın sessiz ama güçlü bir delilidir. Kariye Camii'nin mimari yapısı ve mekan özellikleri. Kariye Camii, Ayasofya'nın devasa ve baskın kütlesinin aksine daha mütevazı boyutlarda ancak oldukça girift, yani karmaşık ve iç içe bir mimari plana sahiptir. Dış cephe estetiği. Binanın dış duvarları, Bizans mimarisinin karakteristik özelliği olan taş ve tuğla sıralarının birbiri ardına dizili olarak kullanılmasıyla örülmüştür. Bu teknik, cepheyi tek düzelikten uzak, hareketli ve sıcak bir görünüme bürümüştür. Kubbe ve bölümler. Yapı temel olarak ana ibadet mekanı, giriş koridorları ve binanın sağ tarafına bitişik olarak inşa edilen ek bölümünden oluşur. Ana kubbesi, yüksek bir zemin üzerine oturtulmuş, dilimli yapısıyla zarif bir görünüm sergiler. Minarenin mührü. Yapı camiye çevrildiğinde Osmanlı mimarları, binanın genel statiğini bozmadan güneybatı köşesine tek şerefeli, zarif bir minare eklemiştir.
Bu minare, yapının yatay mimarisine dikey bir estetik katarak Kariye Camii'nin silüetini İslam şehri İstanbul'a uygun hale getirmiştir. İç mekan. İçeride mozaiklerin yoğunluğunun aksine duvarların alt kısımlarında kullanılan renkli mermer levhalar mekana sade bir hava katar. Pencerelerden süzülen ışık yapının içindeki manevi atmosferi destekleyecek şekilde mimari bir ustalıkla ayarlanmıştır. Işık ve imparatorluk. Duvarlarda bazen mat taşların arasında ışığı içine hapseden yarı saydam bal rengi bir taş parlar. Bu Kapadokya veya Denizli mağaralarından süzülüp gelen onyx yani damla taşı mermeridir. Işıkla dans eden bu taş mekana mistik bir derinlik katar. Ve son olarak zemin, ayaklarınızın altındaki döşeme, taşların hiyerarşisini fısıldar. Ana ibadet alanının kalbinde ve o zamanın tören alanında kıpkırmızı erguvan renkli bir taş göze çarpar. Bu Mısır'dan gelen meşhur imparator Porfiri'dir. Doğada nadir bulunan, işlenmesi çelikten zor olan bu taş, Roma'da ve Bizans'ta sadece imparatorlara aittir. Kariye'nin zeminindeki bu taş yapının bir manastır olmasının ötesinde imparatorluk ailesiyle olan güçlü bağını haykırır. Kariye'nin kurucusu Theodoros gücünü göstermek istercesine sadece yerel değil deniz aşırı taşları da bu yapıya taşıtmıştır. Gözleriniz yeşil bir taşa takılırsa bilin ki o Yunanistan'ın Teselya bölgesinden getirilen serpantin bir eşidir. Eğer yerde küçük parlak sarı taşlar görürseniz onlar Kuzey Afrika'dan, Tunus'tan gelmiş misafirlerdir. Ancak en şaşırtıcı olanı duvar panolarından birinde gizli olan siyah beyaz desenli taştır. Bu taşın ocağı ne Anadolu'da ne de yakın bir çevrededir. Ta Fransa'dan, Pirene dağlarından getirilmiştir. Orta Çağ şartlarında Fransa'dan İstanbul'a taş getirmek yapının nedenli büyük bir servet, organizasyonla inşa edildiğinin açık bir kanıtıdır. Müzeleşme ve restorasyon 1945-2020 Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönem kültür politikaları çerçevesinde 29 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Kariye Camii, Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek müzeye dönüştürülmüştür. 1948 yılında önce Amerikan Bizans Enstitüsü ve daha sonra Dumbarton Oaks Araştırma Merkezi tarafından bütünüyle yabancılardan oluşan bir ekiple Kariye Camii'nde kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılmıştır. Bizans Enstitüsü ve Dumbarton Oaks Araştırma Merkezi binayı restore ettikten ve mimari bakımdan etraflı bir inceleme yaptıktan sonra Kariye Camii, Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı olarak ziyarete açılmıştır. Yeniden ibadete açılış. 1 Ağustos 2020 tarihli çıkan kararla Kariye Camii'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş ve yeniden cami statüsü kazanmıştır. Cami kararının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 yıl süren titiz bir restorasyon yapılmıştır. Kariye Camii, duvarlarındaki Hristiyan ikonografisi sebebiyle perdeleme sistemi yapılmıştır. Namaz vakitlerinde perdeler kapatılarak cemaatin huşu içinde tasvirsiz bir kıbleye yönelmesi sağlanmaktadır. Kariye Camii, 79 yıllık aradan sonra 6 Mayıs 2024 tarihinde yeniden ibadete açılmıştır. Açılışın ardından kılınan ilk cuma namazında Kariye Camii ve çevresi tarihi günlerinden birini yaşamıştır. Cemaat camiye sığmamış, avlular ve sokaklar dolup taşmıştır. Bu açılışın manevi zirvesi ise Kurban Bayramı'nda yaşanmıştır. 79 yıllık uzun bir aradan sonra minarelerinden tekbir seslerinin yükseldiği o ilk bayram sabahı Kariye Camii'nin kubbesi altında omuz omuza saf tutanlar için unutulmaz bir kavuşma anı olmuştur. Kariye Camii mimarlık tarihi açısından geç Bizans sanatının en rafine örneği olduğu kadar Türk İslam medeniyetinin fetih ve koruma ahlakının da somut bir yapısıdır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hem bir ibadethane hem de bir ziyaretgah olarak hizmet vermesi onun evrensel değerini koruduğunu gösterir. Yapılan restorasyonlar, mozaiklerin hassasiyetle korunması ve ibadet düzenlemeleri Kariye Camii'nin hem Müslümanlar için huzur
huzurlu bir secdegah hem de dünya sanatseverleri için eşsiz bir hazine olarak yaşamaya devam edeceğini müjdelemektedir. Kariye Camii bugün hala ayaktadır. Çünkü o yıkmak için değil, yaşatmak için fethedilmiştir. Taşları sanatla, kubbesi dua ile, minaresi ise ezan ile konuşur.